Küreselci finans kapital savaşa doymuyor. Ukrayna Savaşı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la Umman'da nükleer görüşmelerinin devam edeceğini deklare ettiği bir konjonktürde İsrail 13 Haziran 2025 günü İran'a Uluslararası Atomik Enerji Ajansı'nın az bir oy farkıyla alınan İran aleyhindeki kararını gerekçe göstererek saldırdı. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırının olacağını bildiği ve destek verdiği halde diplomasi maskesi altında İran'a yanlış mesajlar verdiği ve İsrail'e taktik, hatta stratejik sürpriz sağlaması için uygun ortam yarattığı ortaya çıktı. Böylece Gazze'de yaşanan yakın tarihin en büyük soykırımı ile Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Batı Asya'da artık yeni ve büyük bir cephe daha açılmış oldu. Bu savaşlar neden çıkıyor ve neden bitirilmiyor? Görünürde temel neden jeopolitik olsa da en az onun kadar önemli ve hatta ikiz kardeşi olan ekonomik nedenler baskın faktörler arasında. Finans kapital tarih boyunca barışın değil, savaşların yanında yer almıştır. Zira sürekli genişleyen kazanç hedefiyle çalışırlar. Fabrikalar, silah üreticileri, bankalar yeni pazarlara, yeni ham madde kaynaklarına erişmek isterler. Lenin, finans kapitalin bu özelliğini emperyalizm aşaması olarak tanımlamıştı. Finans kapital dünya, sömürgeler, ham madde kaynakları ve yeni pazarlar için savaş çıkarmayı ilke edinmiştir. Böylece simbiyotik ilişki içinde bulunduğu hegemonlardan üretim fazlasını gerek borçlandırma, gerekse yatırımlar aracılığı ile az gelişmiş devletlere yönlendirerek gerektiğinde askeri müdahale talep ederler. Bu durum hegemonların jeopolitik hedeflere erişimleriyle uyum içinde yürütülür. Jeopolitik ile finans kapital vizyon uyum içinde çalıştığı sürece hegemon küresel iradesini dayatmaya devam eder. Diğer yandan finans kapital dünyası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizleri aşma aracı olarak savaşı kullanır. Savaşlar ekonomik krizleri gölgelerken ekonomi için yeni bir canlanma işlevi görür. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 1929 büyük buhranını İkinci Dünya Savaşı ile atlatabilmişti. Askeri endüstri de savaş isteyen finans kapitalin öncü unsurlarındandır. Zira çok kazançlı bir sektör olduğu kadar istihdama da büyük katkı sağlar. Dolayısıyla sürekli tehdit ortamının korunarak her daim düşman yaratılması ve savunma harcamalarının düzenli şekilde artması her zaman finans kapital için elzemdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik düzeni özellikle İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra bu şekilde işledi. Başlangıçta Kore ve Vietnam'da kendi evlatlarının kanını kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin finans kapital emrindeki devlet yapısı 1973 sonrası mecburi askerlik sistemini kaldırdı ve çoğunluk vekalet savaşları üzerinden diğer millet ve örgütlerin ucuz kanını kullanmaya başladı. Finans kapital için insan hayatının hiçbir değeri yoktur. Zayıf ülkelerin yağmalanmasında önemli olan kazancın katlanmasıdır. Kazancın katlanması için milyonların ölmesinin değeri yoktur. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri finans kapitalle ortak şekilde hegemonyasını devam ettirmeye yönelik olarak Avrasya'yı parçalı tutmak, kenar kuşak jeopolitiğinde baskın olmak, Çin ve Rusya liderliğindeki uluslararası ulaşım koridorlarını zayıflatmak, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi örgütlerin etkisini kırmak için sürekli savaşları destekliyor. Trump her ne kadar seçim süresinde bu hedeflerden vazgeçip içine kapanacaklarını ve ekonomilerini başta üretim ve ticaret gücü olarak tahkim edeceklerini söylese de bugün teslim olmuştur. Bugünkü finans kapital tablosu. 2024 yılında dünya toplam ekonomik büyüklüğü cari fiyatlarla 110 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Reel ekonomilerin yarattığı bu değere karşılık 2024 itibarıyla dünyada
finans kapital dünyasının faiz oranı türevleri, döviz türevleri ve emtia hisseye dayalı türevlerin toplam kontrat değeri 730 trilyon dolar oldu. Somut varlıkların 40 katına, reel ekonominin 7 katına dayanan bu değerin sahipleri küresel finans kapital oligarşisidir. Bu büyük varlıkların büyük çoğunluğu Amerikan bankaları, Amerikan BlackRock, Soros Vakfı gibi devasa finans firmaları, Rothschild & Co., Edmond de Rothschild grubu, Tekno, Feudal, SpaceX, Palantir gibi firmalarla Londra merkezli finans devleri tarafından kontrol ediliyor. Geçmişte olduğu gibi finans kapitali kontrol eden dev firmalar ve çok uluslu şirketler hükümetler üzerinde büyük baskı uygulayabiliyor. Savaşa veya barışa demokratik yolla seçilmiş hükümetler değil, bu yapı karar veriyor. Daha da kötüsü, demokrasi söylemi altında özgür seçimleri savunan bu yapı, hangi ülkede kimin iktidara geleceğine karar veriyor. Seçimleri parasal gücüyle etkileyebiliyor. Politikacıları satın alabiliyor, darbe yaptırabiliyor. Bu yapının büyük bir çoğunluğu yüzyıllardır finans dünyasında etkili olan Yahudi kökenlilerden ya da Siyonizme sadık kişiler veya neokon gibi gruplardan oluşuyor. Bu yapının sert gücü en üst basamakta kayıtsız şartsız birbirine bağlı olan Amerikan, İngiliz ve İsrail Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat örgütlerinden oluşuyor. İkinci katmanda NATO Genel Sekreterleri kontrolündeki kademeli neokon tandanslı aşırı uçtaki NATO yapılanması. Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Yunanistan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, 3 Baltık Cumhuriyeti, İsveç, Norveç ve Finlandiya. Hint-Pasifik alanda ise Japonya, Güney Kore, Singapur, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda yer alıyor. Siyasi payandalar arasında Avrupa Birliği yönetim organları, çoğunluk Demokrat Parti'ye ve kısmen Cumhuriyetçilere mensup Amerikan neokonları, Siyonistler ve Evangelistler, finans kapitalin ayrılmaz ve vazgeçilmez müttefikleri olarak sayılabilir. Trump teslim oldu. Her ne kadar Trump ve önce Amerika veya MAGA grubu iktidara geldiklerinde 36 trilyon dolar borç stoğu içinde üretimde gerilemiş Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini toparlamak için finans kapital çıkarları dışında yeni yol haritaları çizmiş olsalar da kendi iradelerini dayatamadılar. Ukrayna-Rusya savaşı veya Gazze soykırımını durduramadılar. Aksine İsrail'in azgın bir şekilde İran'a saldırmasını teşvik ettiler. Her alanda geri çekildiler. Trump, seçim vaatlerinde söylediklerinin neredeyse tam tersini yaptı. Bu durum, Vietnam Savaşı'nı bitirme vaadiyle gelen 3 başkanın da savaşa devam etmek zorunda kalmasına benziyor. Finans kapital, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimle iş başına gelen başkanların seçilmesinde büyük rol oynuyor. Onların çıkarlarına hizmet ettikleri sürece sorun çıkarmıyorlar. Ancak başkanlar finans kapitalin çıkarlarına ve en önemlisi İsrail'in çıkarlarına aykırı rotaya girdiklerinde her şey olabiliyor. Zira finans kapitalin elinde sonsuz dolar gücü var. Trump'a Los Angeles ayaklanması ile şantaj. İsrail Başbakanı Netanyahu kendi siyasi geleceğini belirleyecek 13 Haziran 2025 İran saldırısından kısa süre sonra "Çok yaşa İsrail, çok yaşa Amerika" diyerek Başkan Trump'a desteği için teşekkür etti. Trump da İran bölgedeki Amerikan hedeflerine saldırırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini koruyacağını söyledi. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Washington bu sürecin tamamen dışında dese de daha sonra Trump'ın her aşamadan haberdar olduğu ortaya çıktı. Gerçekte Trump, barış ve müzakere söylemleriyle İsrail'in saldırılarına bir nevi maskeleme yapmış oldu. İsrail'in İran'da kullandığı cephaneden istihbarat, havada yakıt ikmali,
ve hava, füze, savunma sistem desteğine kadar yanında olduğu biliniyor. Hatta haftalar önce İsrail'e 300 adet Hellfire füzesi gönderdiği ortaya çıktı. Diğer yandan Trump'ın Mayıs 2025 ortasında Körfez ülkeleri ziyaretinde İsrail'e uğramaması Netanyahu'ya ciddi bir baskı mesajı olarak değerlendirilmişti. Ancak Trump, Amerikan siyasetinde belirleyici rolü olan Siyonistlere karşı olan bu hamlesinin bedelini ülke içinde çıkartılan ayaklanmalarla ödedi. Görünen o ki Trump'ın Netanyahu üzerindeki baskısı Los Angeles'ta başlayan anti-ICE ayaklanmaları ve AIPAC'ın kongredeki maddi etkisiyle kaldırılmış durumda. Trump, çok eleştirdiği Obama'nın Netanyahu'ya İran'a saldırı konusunda gösterdiği direnci gösteremedi. Bu süreçte Trump'a büyük parasal yardım yapan İsrail yanlısı finansörlerin rolü olduğu kadar Epstein dosyalarının da etkisinin olabileceği söylenebilir. Bu durum, Trump'ın gerçekte iddia ettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde güçlü olmadığını gösteriyor. Yeni seçim döneminde Trump'ın savaşları bitirme sözü verdiği seçmenlerin onu terk edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Gerçekte İsrail, Trump'a ve MAGA grubuna çok büyük bir emrivaki yapmıştır. Trump artık istese de istemese de neokon ve Siyonist siyasetin kölesi olmuştur. Bugünden sonra İran'ın karşı saldırıları, tırmanmanın şiddetiyle temposu Trump'ın siyasi geleceğini de etkileyecektir. Eğer İran Amerikan hedeflerine saldırır ve Amerikan can kaybı yaşanırsa bu durum Trump'ı ve MAGA grubunu zorlar. Tırmanma halinde Trump'ın prestiji sarsılabilir. Eğer İran misilleme yapar ve Amerikalı kayıplar yaşanırsa Trump bu süreçte ciddi itibar kaybına uğrayabilir. Bu durum finans kapitalin umurunda olmaz. Kendi isteklerine cevap verecek yeni bir başkan bulunur. Savaş uzun süreli bir yıpratma savaşına dönüşürse İsrail'de can kayıpları artmadığı sürece finans kapital İran'ın Belucistan, Kuzistan, Azerbaycan ve Kürt bölgelerinde ayrılıkçı hareketleri ve ayaklanmaları MI6, CIA ve Mossad koordinesinde başlatabileceğini düşünebiliriz. İran'ın tutumu ve savaşın devamı. Diğer yandan bu saldırıdan sonra yaşanacaklar İran rejiminin geleceği açısından da çok önemlidir. Zira her zaman olduğu gibi Netanyahu, İran halkını yaptığı konuşmada ayaklanmaya davet ediyor. İran halkı geçmişte bu davetlere cevap vermedi. Aksine Amerikan ve İsrail düşmanlığı daha da arttı. Bu kez nükleer tesislere yapılan saldırılar aslında rejimin ve İran halkının itibarına da saldırıdır. Geçmişte yaşanan suikastlardan sonra bu kez de üst seviyede pek çok kişinin öldürülmesinin de etkisiyle bu durum İran rejimine olan bağı aksine güçlendirebilecektir. O nedenle İran rejimi halkın desteğini alarak bu saldırıyı varoluşsal bir saldırı olarak değerlendirip tırmanmayı artırabilecek ve savaşı yayabilecektir. Daha da öte İran rejimi hayatta kalmak için şu andan itibaren nükleer silah üretimine yönelik tüm gayretlerini seferber edebilecektir. Diğer yandan Gazze soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası arenada itibarı ve güvenilirliği Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç Avrupa ülkesi dışında tamamen yok olmuş durumda. İsrail gibi saldırgan ve hukuk tanımaz bir devletin söz konusu saldırılarının tek taraflı meşruiyet söylemlerine artık değer veren devlet olmaz. Rusya, Çin ve küresel güneyin İsrail'in saldırganlığına karşı tutumu da geleceğin belirlenmesinde belirleyici olacaktır. İsrail emrivakisi ve Amerikan jeopolitiği. Bölgesel ve küresel jeopolitik dinamikler artık alt üst olmuştur. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı yalnızca Orta Doğu'yu değil, kıtasal dengeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ilişkilerini ve büyük güçler arasındaki küresel yarışı etkileyecektir. İsrail'in bu saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Çin karşısında enerji toplamasına engel çıkaracaktır.
Bu saldırı sonrası İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri siyasi ve askeri hedeflerini başaramazsa, İran, Amerika Birleşik Devletleri çatışması başlarsa, Çin ve Rusya'nın jeopolitik hedeflerine erişimi hızlanır. İsrail'i korumak için bölgede yığınaklanma yapması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik harekat alanındaki güç dengesini alt üst eder. Bu durum Avrupa ve özellikle NATO için çok büyük boşluk yaratır. Bu saldırı Pandora'nın kutusunu açmıştır. Hamaney, Netanyahu ve Trump rejimlerinin geleceği artık tamamen Tahran'ın vereceği kararlara endekslidir. Tırmanma artar ve savaş yayılırsa İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri etkilenir. İran geri adım atarsa rejim çöker. NATO'nun savaş arayışı. Finans kapitalin emrindeki NATO, savaşların devamını varoluşsal bir gereksinim olarak görmektedir. NATO'nun işlevi, 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılıp iki Almanya birleştiğinde bitmişti. Ancak tam aksi oldu, NATO genişledi. Üye sayısı 16 devletten bugün 32 devlete çıktı. NATO Genel Sekreteri eski Danimarka Başbakanı Mark Rutte, göreve geldiği 1 Ekim 2024 tarihinden bu yana NATO'nun düşmansız kalmaması için olağanüstü çaba harcıyor. Bugün için Rusya'nın NATO'nun en büyük düşmanına dönüştürülmüş olması dahi onu tatmin etmiyor. Hiç memnun değil. En büyük amacı NATO ile Rusya'yı nükleer silahlarında kullanılacağı 3. Dünya Savaşı'na sürüklemek. Kanada ve Avrupalı NATO devletlerinin savunma bütçelerini artırmaları için her türlü propaganda faaliyetini sınır tanımaksızın ve karşısındakileri neredeyse aptal yerine koyarak sürdürüyor. Pax Britannica'nın emperyalist akıl ve fikir deposu Chatham House'ta geçen hafta bir numaralı Rusya düşmanı ve savaş çığırtkanı İngiltere Başbakanı Starmer'ın da mevcut olduğu ortamda şunları söylüyor. NATO'nun ekonomik büyüklüğü Rusya'dan 25 kat fazla. 50 trilyon dolar. Rusya'nın ekonomisi 2 trilyon dolar. Ancak Rusya bu ekonomik büyüklüğüyle NATO'nun ürettiği cephanenin 4 katını üretiyor. Halklarımızı güvende tutmak istiyorsak savunma harcamalarımızı milli gelirimizin %5'ine çıkarmak zorundayız. Bunu yapmamayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu durumda da Rusça öğrenmeye başlasanız iyi olur. NATO'nun maaşlı memuru hızını alamıyor ve ilave ediyor. Rusya'nın ordusunu yeniden yapılandırıyor ve beklenenden çok daha hızlı silah üretiyor, diyor. Rusya, NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya 5 yıl içinde hazır olabilir. NATO 2025 Lahey zirvesine hazırlık. Belli ki Rutte'nin amacı 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesinde katılımcı 32 NATO üyesi devleti Amerika Birleşik Devletleri dışındakilerinin savunma harcamalarını %5 seviyesine çıkarabilmeye ikna etmek. Başarılı olur mu? Çok zor. Rutte ve onun gibi Londra finans oligarşisiyle Amerikalı neokon temsilcilerinin argümanlarına ancak kendi halklarının çıkarları yerine bir avuç batılı oligark ve neo-zeokon çıkarlarına hizmet eden Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Yunanistan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, 3 Baltık Cumhuriyeti, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi devletlerin hükümetleri müspet yaklaşacaktır. Korku ve savaş tacirliği. Rutte son 3 yıldır Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Siyonizm kontrolündeki kolektif Batı medyasının propagandasına dört elle sarılıyor. NATO'nun 1999 sonrası sınırsız genişlemesiyle bilerek düşmanlaştırılan ve Ukrayna üzerinden hamle yapmaya zorlanan Rusya'nın Avrupa'yı işgal edeceği korkusu üzerinden adeta 3. Dünya Savaşı tacirliği yapıyor. Ukrayna'daki savaşın uzaması için adeta dilencilik yapıyor. Avrupa son 80 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altında halkına refah ithal etti. Rutte 80 yıllık alışkanlığın değişmesi ve Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletler'siz kendi ayaklarında durması için şok tedavi istiyor.
Şöyle diyor: her müttefik kendi payına düşeni yapmalı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu yükün fazlasını üstlendi. Avrupa ve Kanada daha fazla katkı sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ise NATO'ya olan kararlı bağlılığını devam ettirecek. Rusya, Çin teknolojisiyle ordusunu yeniden organize ediyor ve beklenenden çok daha hızlı silah üretiyor. NATO'nun bir yılda ürettiği mühimmatı Rusya 3 ayda üretiyor. Bu yıl 1500 tank, 3000 zırhlı araç ve 200 İskender füzesi üretmesi öngörülüyor. Rusya 5 yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir. Kendimizi aldatmayalım. Artık hepimiz Doğu cephesindeyiz. Yeni nesil Rus füzeleri ses hızının çok üzerinde seyrediyor. Avrupa başkentleri arasındaki mesafeler artık sadece dakikalarla ölçülüyor. Doğu ya da Batı diye bir ayrım yok. Sadece NATO var. Hava ve füze savunmasında %400'lük bir artış gerekli. Rusya'nın Ukrayna'da gökyüzünden nasıl korku saldığını görüyoruz. Ordularımızın binlerce zırhlı araca, tanka ve milyonlarca top mermisine ihtiyacı var. Lojistik, tedarik, ulaşım ve sağlık desteği gibi destekleyici kapasitelerimizi 2 katına çıkarmalıyız. Müttefikler daha fazla savaş gemisi ve uçak için yatırım yapacak. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri toplamda en az 700 F-35 savaş uçağı alacak. Ayrıca daha fazla insansız hava aracı ve uzun menzilli füze sistemlerine yatırım yapacağız. Uzay ve siber yeteneklere daha fazla kaynak ayıracağız. Açık olan şu ki yatırım yapmazsak ortak savunmamız inandırıcı olmaz. Peki bu silahlar çoğunlukla nereden alınacak? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden. Rutte ve yandaşlarının sakat akıl yürütmesi. Finans kapital temsilcilerine göre Soğuk Savaşı Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde kazanan NATO, Avrupa güvenlik mimarisinde istediğini yapabilir. Onlara göre tek kurşun atılmadan Sovyetler çökertilmişse bunun devamı gelmeli ve Rusya da çökertilmeliydi. Hedef Rusya'yı Yugoslavya benzeri bir parçalanmaya zorlamak ve bu parçaları finans kapitalin batı merkezli ekonomik ve politik yapıları ile bütünleştirmekti. Ancak bu plan başarılı olamadı. Zira nükleer bir devleti parçalamak kolay değil. Kuzey Kore yerinde duruyor. Rutte'nin en büyük hatası yetenek kıyaslamasını milli gelir üzerinden yapıyor olması. Kıyaslama doğrudan savaş yeteneği üzerinden yapılmalı. Ucuz kan ve NATO. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekatla başlayan müdahalesi kolektif batıya yeni bir pencere açtı. Ucuz kan bulunmuştu. Ukrayna rejimi üzerinden Ukraynalılar Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği jeopolitiğine ve finans kapitale hizmet edeceklerdi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Ukrayna'ya devasa bir silah ve mali yardım akıttı. Milyona yakın Ukraynalı genç öldü. Her ne kadar savaş Rusya ile Ukrayna arasında görünse de gerçekte kısmi NATO ve Rusya arasında halen devam ediyor. Kısmi NATO'dan kastım savaşın İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, Almanya, Romanya, Polonya, 3 Baltık Cumhuriyeti gibi halen Londra finans oligarşisi ve Amerika Birleşik Devletleri neo-Ziokon etki alanındaki hükümetlerin iradesiyle NATO oydaşması tam olmadan devam ettiriliyor olmasıdır. Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gibi Rutte'de görev tanımına girmediği ve yetkisi olmadığı halde savaşın devamı için her türlü cambazlığı yapıyor ve NAC kararları olmadığı halde NATO içindeki elit karar verici devletlerin iradesini yansıtmaya devam ediyor. Türkiye, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin kendisine sağladığı jeopolitik kaldıraç sayesinde aktif tarafsızlığını koruyor. Ancak içimizdeki mandacılar sayesinde bu kaldıracın kaldırılması için kolektif batının her türlü gayreti sarf ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın.
NATO, eski Genel Sekreter Stoltenberg'in ifadesiyle 1 milyarın güvenliğini sağlıyormuş. Yani geri kalan 7 milyar önemli değil. Örneğin Gazze'de yaşanan soykırım hakkında İsrail aleyhinde ruddeden bir eleştiri duyamazsınız. Ya da geçen hafta yaşanan Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında seyir serbestliğinin İsrail donanması tarafından önleyici abluka argümanı ile yok sayılması üzerine bir eleştiri duyamazsınız. Gerçekten NATO 1 milyarın değil, %1'lik Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği elitinin çıkarlarını koruyor. Zira bu elit küresel milli gelir toplamının yani 107 trilyon doların 7 katı finansal fonları, borsaları ve para piyasalarını kontrol ediyor. NATO bu çarkın savaş yaratma ve savaşları idame etme aracı. Sürekli tehdide ihtiyacı var. Rutte ne diyor? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri toplamda en az 700 F-35 savaş uçağı alacak. Ayrıca daha fazla insansız hava aracı ve uzun menzilli füze sistemlerine yatırım yapacağız. Uzay ve siber yeteneklere daha fazla kaynak ayıracağız. Açık olan şu ki yatırım yapmazsak ortak savunmamız inandırıcı olmaz. Evet, savaşlar askeri endüstriyel yapının hayat damarı. Rutte ve benzerlerine göre birileri ölmeli ki fabrikalar çalışsın. Savaşlar sonunda ucuz ham madde kaynakları, finans kapital emrine girsin. Görünen o ki Trump gibi MAGA sloganı ile bu yapıya meydan okuyarak iktidara gelen bir başkanın da savaşları durdurmaya gücü yetmiyor. Bitmek bilmeyen Vietnam ve Afganistan savaşları ortada. Savaşlar başkanlar tamam dediğinde bitmiyor. Oligarşik küresel finans kapital yapı ile savaş finansı ve endüstrisinin kararıyla bitiyor. Bir cephe kapanıyor, diğeri açılıyor. Değişen dengeler. Tarihte finans kapital ve hegemonyanın iradesine meydan okuyan devletler oldu. En güzel örnek Türk Kurtuluş Savaşı ve Hindistan'ın Gandhi liderliğinde bağımsızlığını kazanmasıdır. Bugün de dengeler hızla değişiyor. Rusya, Çin, Kuzey Kore, Venezuela, Küba ve İran bu arsızlığa karşı özellikle son yıllarda bir direnç cephesi oluşturdular. Bu arada Trump'ın da Kanada, Danimarka yani Grönland hakkındaki söylem ve eylemleri de NATO içinde ciddi kırılmalara sebep oluyor. Ancak finans kapitalin Trump'ı Los Angeles ayaklanması üzerinden terbiye etmesiyle NATO içinde kırılma yaratacak bu tip açıklamalardan özellikle İsrail-İran savaşı sonrası dönemde kaçınacağını değerlendiriyor. Hedef Türkiye. İsrail jeopolitiğine ve küresel finans kapital çıkarlarına hizmet eden Amerika Birleşik Devletleri neo-ziyokonları bugün için Trump ve MAGA grubunu yenmiştir. Trump da artık İsrail ve neokon çıkarlarının bir kölesidir. 11 Eylül 2001 sonrasında İsrail etrafındaki tüm devletler ona tehdit teşkil etmeyecek duruma getirilmişlerdir. Ancak İran farklıdır. Öncelikle Araplar gibi değildir. Kolay lokma olmayacaktır. Türkiye ise güneyinde Kürt devletinin kurulmasına engel çıkarması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs'taki askeri varlığımız, Montreux Sözleşmesi'nin Karadeniz'de bize sağladığı egemenlik hakları ve mavi vatan tezleriyle neokon ve finans kapital dünyanın hedefindedir. Bugün için İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kontrolündeki finans kapital dünya, İran'da bir rejim değişikliğini başarırsa, bu enerjiyle ve yüksek moralle Doğu Akdeniz'de şüphesiz Türkiye'ye yönelirler. Türkiye, İsrail ile arasındaki en önemli tampon devlet olan Suriye rejiminin çökmesi sonrasında İsrail ile komşu olmuştur. Bu yalnızca coğrafi değil, stratejik bir kırılmadır. Bu durum Türkiye'nin Güney Güvenlik Doktrini'nin fiilen çöktüğünü gösterir.
Bu süreçte maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çıkarlarına hizmet edilmiştir. İsrail, İran'a 13 Haziran günü 200 savaş uçağı ile saldırdı. Bu uçakların pek çoğu Suriye hava sahasını kullandı. Bu duruma biz katkı sağlamış olduk. Yarın öbür gün İsrail, Türkiye ile bir çatışma sürecine girerse, Suriye hava sahasını engel tanımadan Türkiye'ye erişim için kullanacaktır. İsrail'in İran'a yaptığı gibi Türkiye'ye de önleyici saldırı veya rejim zayıflatma senaryoları kurgulanabilir. Suriye'deki rejimin ve işleyen bir devletin sadece mezhepsel nedenlerle çökmesine destek veren iktidar ve muhalefetteki siyasetçiler dilerim bu tablodan ders çıkarıyordur. Aynı siyasetçi grubun 2004'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve adadaki askeri varlığımızın sonunu getirecek Annan planına verdikleri destek de akıllardadır. Türkiye dersleri. İsrail'in 13 Haziran 2025 saldırısı bölge jeopolitiği ile diplomatik ve askeri dengeleri dramatik biçimde etkiledi. Bu karmaşada jeopolitik pozisyonumuzu çok net belirlememiz gerekir. İran rejiminin geleceği tamamen İran'ın adımlarına bağlı hale geldi. Gerilim tırmanır ve geniş çaplı savaşa dönüşürse Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sarsılır. İran geri çekilirse rejim çöker. Türkiye bu karmaşada nerede duracağını açıkça belirlemelidir. Unutulmamalıdır ki İran'ın çöküşü bir rejim değişikliğinden çok daha fazlasıdır. Bu bir bölgesel direncin yıkılması. Yani Türkiye'nin Suriye'den sonra jeopolitik tamponlarının sonuncusunun da ortadan kalkmasıdır. İran düşerse Türkiye'nin çevresinde bağımsız bloklardan oluşan savunma hattı kalmayacaktır. Suriye zaten çöktü. Irak fiilen bölündü. İran sonrası sıranın Türkiye'ye geleceği mesajı artık bir komplo değil. Bizzat bölgedeki dinamiklerin açık ifadesidir. Bu sadece İran'a değil, aynı zamanda finans kapital neokon hegemonya karşısındaki bağımsız savunma reflekslerine yönelmiş bir saldırıdır. İran bugün hedefte ise yarın Türkiye'nin jeopolitik çıkarları ile tüm stratejik program ve gayretleri meşru hedef haline getirilecektir. İran'ın çökmesiyle doğacak boşluk, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni vekilleri tarafından doldurulacaktır. Türkiye bu süreçte edilgen kalırsa kendi çevresinde düşman bir kuşakla karşılaşacaktır. Pasif diplomasi ve bekle gör refleksi aktif kuşatma üretir. Türkiye, İran çöküşü sonrasında sıradaki ülke potasına girebilir. İran operasyonu, bağımsız savunma doktrinleri olan bütün bölge ülkelerine yöneltilmiş bir mesajdır. İran cevap veremezse çöker. Türkiye hazırlık yapmazsa sıradaki olur. Türkiye, milli gücünü stratejik etkiye dönüştürebilmelidir. Türkiye özellikle stratejide zayıf bir ülke konumuna düşmemelidir. İsrail meşruiyetini yitirmiş olabilir ama aktif strateji üretmesi ve hamle yeteneğiyle fiilen etkinlik kuruyor. Türkiye gücünü stratejik etkinliğe dönüştürmek için teknolojik, diplomatik ve askeri hazırlıklarını arttırmalıdır. Öncelikle, ivedilikle iç barış ve istikrar sağlanmalıdır. İç siyasi hesaplaşmalar bir kenara bırakılmalıdır. Terörsüz Türkiye söylemi altında anayasa değişikliği ve Lozan ruhunu zedeleyecek her türlü girişim ve söylemden kaçınılmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile en kısa zamanda Monaco modeli bir bütünleşme modeline geçilmeli, adada süratle deniz ve hava üsleri kurulmalıdır. Güneydoğu Anadolu, Irak ve Suriye'ye yönelik yeni bir ordu kurulmalı,
ve Suriye'de YPG, PYD ve benzeri oluşumların bağımsız Kürt devletine yönelecek her türlü girişimine karşı gerekirse önleyici tedbirler alınmalıdır. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail etki ajanlığına yönelik kısıtlayıcı tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Bu çerçevede Rusya'da ve İran'da kamyonlarla gizlice ülke işlerine sokulan dronlar vasıtasıyla uygulanan imha taktiklerinin Türkiye'de kritik üs, fabrika, stratejik mahaller ve komuta kontrol merkezlerine yakın bölgelerde uygulanmasının önlemleri şimdiden alınmalı ve kontrol tedbirleri alınmalıdır. Son sözümüz, Atatürk gibi düşünün ve uygulayın. Unutmayalım ki 100 yıl önce finans, kapital ve hegemonyanın en büyük sahibi İngiliz şımarıklığına Çanakkale'de, Kutül Amare'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve Lozan'da tokat atabilen ve asla sömürge olmayan tek ulus Türklerdi. 100 yıl önce başardık, yine başarırız. Yeter ki Mustafa Kemal Atatürk'ün gemisine binin. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya